Ons altın dalgalı seyrini sürdürüyor. Değerli metal 1805 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerine yerleşmesi halinde tekrar 1830 dolarlara doğru yükseliş devam edebilir. 1805'in üzerinde kalıcı olunamaması halinde ise 1785-1770 sıralı desteklerine çekilmeler olabilir. Kurda ise yatay seyir sürüyor. Dolar TL'de mevcut fiyatlarla 13.40 bölgesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışıyor. Dolar TL yukarı yönlü bir seyir izlese de yükselişlerin sınırlı kaldığı takip ediliyor. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumundaysa yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altındaysa 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülebilir. Gram altında ise yurt içi enflasyon verisi ve gelişmiş ülke merkez bankaları kararları sonrasında kurda ve ons altında gerçekleşen dar bant hareketi fiyatlamasıyla yatay hareket devam ediyor. Ons altında da zayıflayan ABD doları ile birlikte yükseliş görebiliriz. Diğer taraftan kur tarafında döviz hesaplarında yaşanan çözülme ile yatay fiyatlamanın devam edeceği tahmin ediliyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gramda 790 ve 800 TL seviyesi direnç, 770 ve 760 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de Dünya Gazetesi'nin "Altın Merkez Bankaları engelini aşmaya çalışıyor" başlıklı haberini sizlerle paylaşacağım. Dolar endeksinin zayıflaması ve Rusya ile Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını destekliyor. Fed'in geçtiğimiz haftaki şahin açıklamaları sonrasında indiği 1782 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarıyla 1800 dolar bandına yeniden gelen altın burada 1810 dolara takıldı. Burayı aşma mücadelesi veren altında yukarı yönlü hareket beklentisi güçlü değil. Analistler merkez bankalarının enflasyonla mücadelede başarılı olamayacağına inanması halinde altında yükselişin start alacağını söylüyor. Altında yükseliş için 1820 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiği belirtiliyor. Bu seviyelerde tutunmayı başarırsa altının önünde güçlü direnç olarak 1839 ve ardından 1851 dolar seviyelerinin kalacağını belirtiyorlar. Altın kısa vadede ABD'den gelen veriler ve merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Yıl genelinde ise altının fiyatlarının dengesini bozabilecek iki önemli unsur bulunuyor. Bunlar yüksek nominal faiz oranları ve yüksek Amerikan doları olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre bu etkileri bertaraf edebilecek faktörler ise yüksek ve ısrarcı enflasyon, pandemi ve jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı, merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden gelebilecek güçlü talepler. Konseyin 2021 yılı altın trendlerine yer verdiği raporunda şu açıklamalara yer veriliyor. Enflasyon yatırımcılar için öncelikli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Altın tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde iyi bir performans sergiliyor. Bununla birlikte tarihsel analistler altının önceki FED sıkıştırma döngülerinin başlamasından önceki aylarda düşük performans göstermesine rağmen sıkıştırma başladıktan sonra fiyatların ivme kazandığına işaret ediyor. Dünya Altın Konseyi 2021 yılı 4. çeyrek raporunda şu bilgilere yer verdi. Altın fiyatları ortalama olarak 2021 yılında %4'lük düşüşle 1799 dolar seviyesinde oluştu. Altın arzı 2021 yılında 4666 ton ile %1 düşüş gösterirken 2017'den beri en düşük seviyeye indi. Altın talebi 4. çeyrekte %10 artarak 4021 ton oldu. Küresel altın rezervi 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2020'de merkez bankaları 225 ton altın alırken 2021'de ise 463 ton altın alımı yaptı. Scotiabank ortalama 1800 dolar bekliyor. Finans kuruluşları altın fiyatı beklentilerini FED'den gelen sinyallere göre revize etmeye başladı. Scotiabank, FED'in faiz artışlarını erkene çekebileceği beklentisiyle 2022 yıl için ortalama altın fiyatı beklentisini 50 dolar düşürdü ve 1800 dolar ons düzeyine çekti. Ancak banka yine de bu fiyatın 1988 yılından bu yana en yüksek yıllık ortalama fiyata işaret ettiğini hatırlattı.
Kuruluş yıllık ortalama gümüş fiyatı beklentisini de 50 sent aşağıya çekerek 24.50 dolar ons seviyesine düşürdü. Diğer yandan UBS, ABD'de tüfenin tepe yapması, reel faiz oranlarının yükselmesiyle 2022 sonuna kadar altın fiyatlarının 1650-1700 dolar ons seviyesine düşebileceği tahmininde bulundu.